Sultanım. Sultanım ses verin. Mehmet. Sakın. Daha vakti değil. Tez hekimleri buraya çağırın. Hekim çağırın buraya. Sultanım kendinize gelin. Sultanım. Ne olur kurban olayım sultanım. Sultanım ses verin. Sultanım. Ben Mehmet, Fatih Sultan Mehmet Han, gayrı emaneti sahibine teslim etme vakti gelmiştir. Mehmet Fetihler Sultanı yeni sezonuyla Salı günü TRT 1'de. Mehmet Fetihler Sultanı dizisinde Fatih'in ölümü gösterilecek mi? Yani Fatih Sultan Mehmet finalde ölecek mi? Dizi kaç sezon sürecek? Yoksa Fatih'in ölümü bu sezon sonunda mı gösterilecek? Ve sizlerin en merak ettiği soruların cevabı, hepsi ve daha fazlası bu videoda. Hiçbir detayı kaçırmamak için bu videoyu sonuna kadar dikkatli bir şekilde izlemenizi tavsiye ederim. Videomuza başlamadan önce dizi en az 5 sezon olmalı diyenler videomuzu beğenmeyi unutmasın, böylece sayımızı bilelim. Mehmet Fetihler Sultanı dizisinde Fatih'in ölümü gösterilecek mi? Mehmet Fetihler Sultanı dizisinin yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla devam ederken izleyicilerin en çok merak ettiği sorulardan biri de hiç şüphesiz Fatih Sultan Mehmet'in dizideki sonunun nasıl olacağı oldu. Bildiğiniz üzere dizi yalnızca İstanbul'un fethini değil, Fatih Sultan Mehmet'in tüm hükümdarlık dönemini ayrıntılı şekilde ekranlara taşımayı hedefliyor. Bu nedenle birçok izleyici de doğal olarak dizinin sonunda Fatih Sultan Mehmet'in vefatının gösterilip gösterilmeyeceğini merak ediyor. Aslına bakacak olursak bu konu tamamen dizinin kaç sezon süreceğiyle doğrudan bağlantılı. Çünkü Fatih Sultan Mehmet'in hayatının son yılları tarihimizin en önemli olaylarının yaşandığı dönemlerden biridir. Uzun Hasan ile yapılan mücadeleler, Otlukbeli Zaferi, Balkanlardaki büyük seferler, Otranto'nun fethi ve son olarak da yıllardır tartışılan o gizemli ölüm süreci, bunların tamamı Fatih'in hayatının son dönemlerinde gerçekleşiyor. İşte bu nedenle dizinin yalnızca fetihleri anlatıp böylesine önemli bir dönemi işlemeden bitmesi birçok izleyici açısından eksik kalacaktır. Özellikle Fatih Sultan Mehmet gibi yalnızca Osmanlı tarihinin değil, dünya tarihinin de en önemli hükümdarlarından birinin hayatının son bölümünün dizide nasıl anlatılacağı şimdiden büyük merak konusu olmuş durumda. Üstelik Fatih'in vefatı da sıradan bir olay değildir. Tarih kaynaklarında yıllardır tartışılan zehirlenme iddiaları, çıkacağı yeni büyük sefer, hazırlanan ordu ve yarım kalan hedefler hala tarihçilerin üzerinde konuştuğu konular arasında yer alıyor. Dolayısıyla dizi bu döneme kadar ulaşırsa oldukça etkileyici ve duygusal sahneler izleyeceğimiz kesin gibi görünüyor. Fatih Sultan Mehmet finalde ölecek mi? Bu sorunun cevabı aslında yeni sezonda yaşanacak zaman atlamasıyla daha da önem kazanıyor. Çünkü artık dizide yalnızca şehzadeler büyümeyecek. Sultan Mehmet'in yaşı da ilerleyecek ve karakter olarak hükümdarlığının en olgun dönemine geçiş yapacağız. Yeni sezonda Bayezid, Mustafa ve ilerleyen süreçte Cem Sultan'ın da büyümeye başlamasıyla birlikte yıllar hızla ilerlemiş olacak. Bu da doğal olarak Sultan Mehmet'in hayatındaki son büyük dönemlere adım adım yaklaştığımız anlamına geliyor. Ancak burada önemli bir detay var. Eğer yapım ekibi hikayeyi planladığı şekilde uzun yıllara yayarsa, Fatih'in vefatı da dizinin en son bölümüne bırakılacaktır. Çünkü böyle büyük bir hükümdarın hayatının sonu ara bir sezonda anlatılabilecek kadar kısa bir konu değildir. Benim düşünceme göre de Fatih Sultan Mehmet'in ölümü ancak dizinin final bölümünde gösterilecektir. Çünkü Fatih'in hayatını anlatan bir dizinin en anlamlı finali de yine onun hayatının son seferine hazırlanışı ve ardından yaşanan büyük veda olacaktır. Özellikle son sefer hazırlıkları, ordunun hareketi, devlet adamlarının yaşadığı endişeler ve ardından gelen beklenmedik ölüm haberi dizinin en duygusal sahneleri arasında yer alabilir. Hatta bu bölüm yalnızca dizinin değil, Türk televizyon tarihinin de en unutulmaz finallerinden biri haline gelebilir. Dizi kaç sezon sürecek? Aslında Fatih'in ölümünün gösterilip gösterilmeyeceğini belirleyecek en önemli konu da tam olarak budur. Şu anda dizinin yeni sezon hikayesine baktığımızda önümüzde oldukça yoğun bir tarihi süreç bulunuyor.
4. sezonda büyük ihtimalle Uzun Hasan, Akkoyunlu Devleti, Karamanoğulları meselesi, Venedikliler, Doğu seferleri ve Otlukbeli Muharebesi ağırlıklı olarak işlenecek. Bunun yanında şehzadelerin büyümesi, devlet içerisindeki yeni dengeler ve Osmanlı'nın batıya doğru ilerleyişi de hikayenin önemli parçaları olacaktır. Ancak bütün bunların ardından hala işlenmesi gereken çok büyük tarihi olaylar bulunuyor. En başta Gedik Ahmet Paşa'nın tarihe geçen büyük başarıları geliyor. Özellikle Otranto'nun fethi, Osmanlı'nın İtalya topraklarına ilk kez ayak basması ve Avrupa'da oluşturduğu büyük etki dizinin mutlaka işlemesi gereken olaylardan biridir. Bunun yanında Fatih Sultan Mehmed'in son yılları, devlet içerisindeki gelişmeler, şehzadeler arasındaki değişen dengeler ve en sonunda da yıllardır tartışılan vefatı bulunuyor. İşte bütün bu olaylara baktığımız zaman bana göre dizinin 4. sezonda final yapması oldukça zor görünüyor. Zaten yapımcı ekip de daha önce verdikleri röportajlarda hikayeyi mümkün olduğunca ayrıntılı anlatmak istediklerini ve uzun soluklu bir proje planladıklarını ifade etmişti. Bu nedenle reytinglerde beklenmedik büyük bir düşüş yaşanmadığı sürece dizinin 5. sezonunun gelmesi oldukça güçlü bir ihtimal olarak görülüyor. Hatta bana göre 5. sezon aynı zamanda dizinin final sezonu olacaktır. Çünkü tarihi kronolojiye baktığımız zaman Fatih Sultan Mehmed'in hayatının son büyük olayları da tam olarak bu döneme denk geliyor. Yoksa Fatih'in ölümü bu sezon sonunda mı gösterilecek? Bana göre bunun gerçekleşme ihtimali oldukça düşük. Çünkü 4. sezonda işlenmesi gereken tarihi olayların sayısı oldukça fazla. Uzun Hasan mücadelesi tek başına bile sezonun büyük bölümünü doldurabilecek kadar geniş bir konu. Ardından Venedik meselesi, Karaman Beyliği, Osmanlı'nın doğudaki ve batıdaki yeni seferleri, büyüyen şehzadelerin hikayeleri ve devlet içerisindeki yeni gelişmeler de aynı sezonda anlatılacak. Bütün bunlar düşünüldüğünde Fatih Sultan Mehmed'in vefatının bu sezon içerisinde işlenmesi tarihi akış açısından oldukça erken olacaktır. Bu nedenle eğer 5. sezon resmen onay alırsa Fatih Sultan Mehmed'in ölümü de doğal olarak dizinin final sezonuna bırakılacaktır. Bence en doğru senaryo da budur. Çünkü Fatih gibi büyük bir hükümdarın hayatı yine ona yakışır büyüklükte bir finalle sona ermelidir. Son sefer hazırlıkları, ordunun yürüyüşü, devlet adamlarının yaşadığı büyük endişe, ardından gelen beklenmedik ölüm haberi ve Osmanlı Devleti'nin yeni bir döneme girişini anlatan sahneler dizinin finaline çok güçlü bir duygu katacaktır. Bu nedenle benim beklentim Fatih Sultan Mehmed'in vefatının 4. sezonda değil, dizinin final sezonunda anlatılması yönündedir. Ve sizlerin en merak ettiği soruların cevabı. Önümüzdeki sezonda yalnızca Fatih Sultan Mehmed'in yaşının ilerlediğini değil, Osmanlı Devleti'nin de bambaşka bir döneme giriş yaptığını göreceğiz. Uzun Hasan başta olmak üzere yeni büyük düşmanlar, yeni devlet adamları, yeni komutanlar ve büyüyen şehzadeler hikayeye yön verecek. Gedik Ahmet Paşa'nın daha fazla ön plana çıktığı, Cem Sultan'ın yavaş yavaş hikayeye dahil olduğu ve Osmanlı'nın Avrupa'daki büyük hedeflerine doğru ilerlediği çok güçlü bir sezon bizleri bekliyor olacak. Bu nedenle 4. sezon aslında dizinin finaline giden yolun başlangıcı niteliğinde olacak. Eğer planlanan 5. sezon da hayata geçirilirse, Fatih Sultan Mehmed'in hayatının son yıllarını ve tarihe geçen son büyük sefer hazırlıklarını da ayrıntılı şekilde izleme fırsatı bulacağız. Peki sizce Mehmet Fetihler Sultanı dizisi, Fatih Sultan Mehmed'in vefatını mutlaka göstermeli mi, yoksa dizi daha erken bir dönemde mi final yapmalı? Lütfen sizler de düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. Mehmet Fetihler Sultanı dizisi hakkında en güncel haberleri, yeni sezon gelişmelerini ve tüm özel analizleri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Aynı zamanda yeni sezon analizlerinin devam edebilmesi için videoya bol bol yorum yaparak bizlere destek olabilirsiniz. Şimdilik kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın, Allah'a emanet olun.